Evet, insanlar gelip bakın mesela Diyarbakır kahvaltısını size göstereyim arkadaşlar. Bu bir klasik Diyarbakır kahvaltısı. Sofra böyle zengin. Gelip burada insanlar kahvaltılarını yapıyorlar. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nın ikinci katından arkadaşlar size görüntüler göstermeye çalışayım. Bayağı büyük bir han. Diyarbakır tarihi Hasanpaşa Hanı arkadaşlar. Burası. Alt katı da böyle göstereyim. Hediyelik eşya satıcıları da mevcut burada. Seni az çekeyim abi. Ne yakışıklı arkadaşsın ya sen. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu arkadaşı bir çekelim. Bir şeyler mi söyleyeceksin abi? Şöyle tavana doğru. Bakalım. İşte olay, işçilik bu. Maşallah ya. Düşeceğim şimdi. Diyarbakır sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sizi farklı bir noktaya, tarihi Sülüklü Han'a götüreceğim arkadaşlar. Hep beraber bir de Sülüklü Han'ı görelim. Bakalım bu Sülüklü Han'da sülük var mı yok mu? Ne yapıyorlar? Şeyh Mutahhar Camisi burası arkadaşlar. 4 ayaklı minare de hemen yanımızda. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği üzere oldukça fazla sayıda odası bulunan Deliller Hanı 20 Haziran 1603 tarihli bir vakfiyede Mardin Kapusu Menzil Han şeklinde geçmektedir arkadaşlar. 639 yılında Hazreti Ömer döneminde şehrin merkezindeki en büyük mabed olan Martoma Kilisesi'nin bulunduğu alana inşa edilmiştir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır'ın sokaklarını gezeceğiz. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik öneme sahip yerlerini gezeceğiz. Onlarla ilgili size bilgiler vermeye çalışacağım. Buradaki insanlarla sohbet etmeye çalışacağım. Bakalım bir Diyarbakır'ı bir görelim, gezelim. Bakalım Diyarbakır hoşunuza gidecek mi, gitmeyecek mi? Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Hadi video başlasın. Baktığınız zaman Diyarbakır gerçekten modern bir şehir. Güzel bir şehir arkadaşlar. Yani bir şehire geldiğiniz zaman o şehirdeki ilk izlenimler eğer sizi kendine çekiyorsa o zaman şehrin güzel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ben şahsen mesela ben buraya ilk geldiğimde asker arkadaşımla karşılaştım. Gayet hoş, güzel birkaç saat geçirdik birlikte. Sonra böyle çıktım, otele geldim. Oteldeki personelin çok kibar, çok efendice davrandığını gördüm. Hatta otelden bu sabah çıkarken de maskemi üst katta otelde unutmuştum, odada unutmuştum. Maskemin olmadığını söyledim. Hatta adres falan sordum kendisine. Maskeyi de verince bir de adres konusunda da yardımcı olunca çok olduğumu söyledim. Yani ben dedim galiba çok oldum dedim. Ya dedi olur mu abi öyle şey, istersen bir de kahve söyleyeyim dedi. Hoşuma gitti. Sonra sokağa çıkınca bir taksiciyle karşılaştım. Baktım böyle selam verdi. Hoşuma gitti yani gerçekten. Güler yüzlü. Hoş sohbetli. Yani adres sorduğunuz herkes böyle gayet güzel bir şekilde yardımcı oluyor. İnsanlar selamünaleyküm. Selamlaşıyorsunuz yani insanlarla. İnsanlar gayet kibar, gayet hoş. Diyarbakır'da modern, tarihi, eski, kadim bir şehir arkadaşlar. Bu yapı arkadaşlar Hasanpaşa Hanı. Tarihi Hasanpaşa Hanı zaten Diyarbakır'a gelen hemen hemen her turistin gördüğü bir yer arkadaşlar. Biraz sonra Hasanpaşa Hanı'nın da içine gireceğiz. Sizin için oradan detaylı görüntüler çekmeye çalışacağım. Hasanpaşa Hanı'nın hemen etrafında buralarda değişik tarzda iş yerleri görüyorsunuz. Hemen yan tarafta hediyelik eşyalar, hediyelik eşya satıcıları, kahve dükkanları. Öyle yani. Hasanpaşa Hanı'na da girelim. Bakalım Hasanpaşa Hanı'nda ne varmış arkadaşlar, hep beraber bir görelim. Hasanpaşa Hanı'ndan arkadaşlar içeriye giriyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar hanın hemen bu tarafında
bir kahvaltı salonu, yemek sarayı görüyorsunuz arkadaşlar. İçeri yürüyoruz arkadaşlar. İçeri yürüdüğümüz zaman burada birçok kahvaltıcı, birçok kafe, çay bahçesi, çay evi görebiliyorsunuz. Mesela bakın, genellikle buralarda Mustafa'nın kahvaltı dünyası, Hasanpaşa kahvaltı, Hasanpaşa, kafe nargile. Böyle baktığınız zaman arkadaşlar, burası böyle bir yer. Şimdi şöyle avlusunu da göstereyim arkadaşlar. Avlusu böyle. Avlunun orta yerinde bir tane fiskiye görüyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman orada da kahvaltıcı Kadri, Hürrem Takı, Tanrı Kulu Bakırcılık gibi şeyler görüyorsunuz. Ama hana baktığımız zaman han genel olarak iyi korunmuş, iyi muhafaza edilmiş. Güzel bir yer arkadaşlar. Hanın üst tarafını da arkadaşlar böyle bir çadırla kaplamışlar. Yani branda gibi bir şeyler sermişler ki hani yağmur yağdığı zaman buradaki oturan insanlara herhangi bir rahatsızlık vermesin diye. Tabii yağmurdan bizim rahatsızlık duyduğumuz falan yok ama işte burada oturup kahvaltısını yapan insanların üzerine yağmur yağdığı zaman elbette ki biraz rahatsız olacaklardır. Hanın hemen ana giriş kapısından girdiğiniz zaman, bakın burası hanın ana giriş kapısı. İçeri girdiğiniz zaman hemen solunuzda ve sağınızda iki tane böyle basamaklı yer görüyorsunuz. Bunlar üst katlara çıkan basamaklar, merdivenler. Böyle üst katlara. Arkadaşlar, tarihi Hasanpaşa Hanı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere 1572-1575 yılları arasında dönemin Diyarbakır valisi Sokullu'nun oğlu Vezirzade Hasan Paşa tarafından yapımına başlanmıştır denilmektedir. Ancak bu süreç içerisinde Vali Hasan Paşa başka bir göreve atandığından hanın tamamlanması dönemin valisi Osman Paşa tarafından, Osman Paşa döneminde Hasan Paşa başka bir göreve atandığından hanın tamamlanması dönemin valisi Osman Paşa döneminde olmuştur. Yapının doğusu, güneyi ve giriş kapısının üzerinde olmak üzere 3 yerinde hanın ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına ilişkin bilgiler veren kitabeler vardır. Böyle han, güzel bir han. Beğendim. Tarihi, eski, güzel bir han. 1612 yılında Diyarbakır'a gelen ve şehri gezen Polonyalı Simon seyahatnamesinde handa çok sayıda oda ve 500 beygiri barındırabilen yer altında iki büyük ahırın mevcut olduğunu bahsetmiştir, söylemiştir arkadaşlar. Durum bu. Yani düşünsenize arkadaşlar, buraya gelen seyyahların, buraya gelen tüccarların bu katırlarını bağlayabilecekleri, onları doyurabileceği, besleyebileceği 500 tane katırı alan bir de otopark. Yani o zamanın otoparkı tabii, şimdi biz araç kullanıyoruz, otomobil kullanıyoruz ama o zamanki insanlar katır kullanıyorlardı, deve kullanıyorlardı. Çünkü burası bir handı. Kardeşimiz müsaade etti, geldik buraya girdik. Buradaki odayı size göstereceğim arkadaşlar. Tabii bunlar zamanın otel odaları arkadaşlar. Tavanına baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir tavanının olduğunu görüyorsunuz. Şöyle mesela bu bölüme geldiğimizde burada böyle bir yer sizi karşılıyor. Burada oturuyorsunuz, yemeklerinizi yiyorsunuz. Bakın ben tarihi dokuyu size göstermeye çalışayım. Tabii bunlar zamanın otelleri, zamanın konaklama, dinlenme, istirahat etme yerleri. Mesela geldiğiniz zaman burada şöyle bir odayı kiralayabiliyordunuz. Burası tarihi güzel bir han, tarihi Hasanpaşa Hanı arkadaşlar. Şurada da daha hoş, daha geniş bir oda görüyorsunuz. Böyle tavandan başlayayım arkadaşlar. Tabii o zamanlar klima yoktu, bir şey yoktu. Ama şimdi klima falan da yerleştirmişler içeriye. Ama güzel, hoş. Yani burada dostlarınızla gelip yemekler yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yemeğinizi, kahvaltınızı burada ayakkabınızı çıkarıp şu bölüme koyduktan sonra, ayakkabılarınızı şu bölüme koyduktan sonra içeriye geçiyorsunuz. Burası da tek pencereli bir başka oda arkadaşlar.
Maske var arkadaşlar. Maske ikide bir videolarımda hepsinde bir maske var, maske var, maske var diyorum da hakikaten maskeyle nefes almak, maskeyle dolaşmak çok zor dostlar. Bakın mesela buradaki beyefendiler, hanımefendiler kahvaltılarını yapıyorlar. Böyle geldiğiniz zaman burada kahvaltılık ürünler falan görebiliyorsunuz. Genellikle burası kahvaltılar için gayet ideal bir yer. Yani kahvaltı yapanlar için gayet ideal bir yer. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nın ikinci katından arkadaşlar size görüntüler göstermeye çalışayım. Bayağı büyük bir han. Diyarbakır tarihi Hasanpaşa Hanı arkadaşlar. Burası. Alt katı da böyle göstereyim. Hediyelik eşya satıcılar da mevcut burada. Tarihi Hasanpaşa Han'ın alt katına doğru iniyorum. Basamaklardan iniyorum arkadaşlar. Yani detaylı bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Bir de alt kata inelim arkadaşlar. Alt katı da bir görelim. Bakalım alt kat nasıl. Alt kattan da size görüntüler alalım. Burada 500 tane katırın böyle bağlandığı, beslendiğini düşünebiliyor musunuz dostlar? Burası tamamen şu an bir kitapçı. Yani kafe tarzı da yapmış böyle mesela buralarda oturup hem kitapları inceleyebiliyor hem de sohbet edebiliyorsunuz veya dinleniyorsunuz arkadaşlar ama büyük bir kitap evi. Gelen misafirlerin katırlarını bağladığı yer, yani katırların bağlandığı yer çok güzel bir kitap evine dönüştürülmüş ve iyi de muhafaza edilmiş. İyi de korunduğunu, iyi de muhafaza edildiğini gördüm arkadaşlar. Şimdi diğer bölümlere doğru ilerliyorum. Evet, insanlar gelip bakın mesela Diyarbakır kahvaltısını size göstereyim arkadaşlar. Bu bir klasik Diyarbakır kahvaltısı. Sofra böyle zengin. Gelip burada insanlar kahvaltılarını yapıyorlar. Böyle hazırlamışlar. Ama bu tüketilmiş yani. Bu tüketilmiş bir kahvaltı. Hepsi ziyan oluyor, çöpe gidiyor. Yani bence biraz daha az tüketmekte fayda var. Çünkü israf haramdır arkadaşlar. Bakın mesela sağ tarafta bir sofra göstereceğim. Buyurun şöyle bir bakın. Mesela bu sofrada 3 kişinin kahvaltı ettiğini anlayabiliyorum. Çünkü çatal ve bardaklardan 3 kişinin burada kahvaltı yaptığını anlayabiliyorum. Bunların tamamı çöpe gidecek. Yani israf dinimizde haram. İsraf etmemek lazım. Ama işte maalesef insanlar israfa pek dikkat etmiyorlar. Bir de dışarıdan bu açıdan da size Tarihi Hasanpaşa Hanı'nı göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burası tarihi Ulu Cami arkadaşlar. Kadim Diyarbakır'ın tarihi Ulu Camisi. Burada da Ulu Cami kitap evini görüyorsunuz. Şöyle bir 360 derece gittiğim zaman yani her yerde o ambiyansı, o havayı solumanız için böyle bir 360 derecelik bir görüntü çekiyorum arkadaşlar. Burayı böyle size göstermeye çalışayım. Ulu Cami'ye doğru girerken arkadaşlar, yani kapısına doğru girerken sol ve sağ tarafında 2 tane figür görüyorsunuz arkadaşlar. Aslan bir tane büyükbaş hayvanın üzerine çökmüş görünüyor. Böyle bir yapı arkadaşlar. Restore edilmiş, tarihi zamanlarda restore edilmiş bir camimiz. Hemen sağ tarafında, yani girişin hemen sağ tarafında Sur İlçe Müftülüğü'nü görüyorsunuz. Hemen karşısında sol çaprazda ise tarihi Hasanpaşa Hanı'nı görmektesiniz dostlar. Yani gelip burada kahvaltınızı yaptıktan sonra bu civardaki yerleri gezebilirsiniz. Bence otelde kahvaltı yapmayın. Gelip buralarda kahvaltı yapın. Buraları bir gezin. En azından buradaki esnaflar da yararlanmış olur ve tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı yapmak da bir ayrıcalık arkadaşlar. Caminin içerisine doğru bir girelim. İçeriye doğru girdik. Caminin avlusunda öyle sanıyorum ki sigara içmek yasak olduğundan dolayı dışarıda insanlar sigaralarını içiyorlar. Maşallah buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar devasa bir avluyla karşılaşıyorsunuz. Devasa bir avlu ile karşılaşıyorsunuz.
Caminin avlusunun hemen orta kısmında bir tane şadırvan karşılıyor sizi arkadaşlar. Diyarbakır şehrimizde bulunan tarihi camiler içerisinde en büyüğü ve en ünlüsü olan Ulu Cami arkadaşlar. Anadolu'nun en eski camilerinden biridir arkadaşlar. Yapımı 639 yılında Hazreti Ömer döneminde şehrin merkezindeki en büyük mabed olan Martoma Kilisesi'nin bulunduğu alana inşa edilmiştir. Martoma Kilisesi'nin bulunduğu alana inşa edilmiştir arkadaşlar. Burası. Sütunları da göstereyim. Sütunlar da gayet hoş. Ama gerçekten camiyi beğendim. Şurada da amcalar namaz kılıyorlar. Allah kabul etsin. Böyle bir de minaresi var arkadaşlar. Şöyle gezelim hep beraber. Şadırvanın hemen az arkasında açık bir alan görüyorsunuz. Şu alan arkadaşlar. Burada da yani dört tarafı açık ama sütunlar var. Yaklaşık olarak 3, 6, 7, 8 tane sütun var. O kısımda da insanlar namazlarını, ibadetlerini yapıyorlar. Namazlarını kılıyorlar. Görüyor musunuz? Yani sanatı, işçiliği ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vallahi mükemmel. Yani keşke siz de buralara gelseniz, buradaki bu tarihi dokuyu görseniz ama burada ciddi bir çalışma gerekiyor. Çünkü ciddi bir restorasyon gerekli arkadaşlar. Yazıların çoğu, şekillerin çoğu silinmiş, tahrip olmuş, yıpranmış arkadaşlar. Zamanla tahrip olmuş. Onların bir güzel restorasyondan geçmesi lazım. Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabelerin olduğu söylenmektedir arkadaşlar. Caminin muhtelif yerlerinde bu kitabeleri görebilirsiniz. Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Camii'nin Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ulu Cami'nin avlu cephelerinde farklı dönemlere ait mimari bezemeler, kabartma ve yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiştir. Diyarbakır Ulu Cami'nin girişi arkadaşlar. Hemen üst tarafta da şöyle bir tane kitabeye benzer bir taş görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Caminin içerisindeyiz arkadaşlar. Tabii çok fazla ses çıkarmadan camiyi size göstermeye çalışayım. Gezdiğim, gördüğüm camilerin içerisinde en güzel camilerden birisi arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Diyarbakır'a özgü siyah taşlar kullanılarak yapılmış. Siyah taşlar. Çok güzel yapılmış ya maşallah. Vallahi içi de var ya bayağı geniş, büyük ve serin. İçi de gayet serin. Çok güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Bir de ben tavanını göstereyim arkadaşlar. Bakın tavan böyle. Harika ya. Vallahi billahi harika. Muhteşem. Muhteşem. Yani beğendiğim en nadide camilerden birisi. Diyarbakır Ulu Camisi gerçekten güzel bir cami. Bakın şuradaki tavan süslemelerini de göstereyim. Bakın renk renk arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl? Bakın yani ben böyle sanata böyle işçiliğe hastayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Baksanıza arkadaşlar. Sütunun güzelliğine bakın ya. Adeta tarih kokuyor yani. Milim milim abi ben bu videoyu bitirdikten sonra milim milim incelemeye devam edeceğim. Şöyle tavana doğru bakalım. İşte olay, işçilik bu. Maşallah ya. Düşeceğim şimdi.
Diyarbakır sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sizi farklı bir noktaya, tarihi Sülüklü Han'a götüreceğim arkadaşlar. Hep beraber bir de Sülüklü Han'ı görelim. Bakalım bu Sülüklü Han'da sülük var mı yok mu? Ne yapıyorlar? Şurada olması lazım. Değil. Burası değil. Burası değil arkadaşlar. Diyarbakır'ın sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Tarihi Sülüklü Han'a doğru gideceğiz. Bir de Sülüklü Han'ı size göstermeye çalışacağım. Maske nasıl, yakışmış mı? Maske is perfect. Evet. Buradan sokağa girdik. İleride tarihi Sülüklü Han'la karşılaşacaksınız arkadaşlar. Oradan size göstereceğim. Buradan sokağa girdiğimizde arkadaşlar, selamünaleyküm abi. Tarihi Sülüklü Han burası mı? Sülüklü Han. Burası mı? Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Sülük. Eyvallah, Allah razı olsun. Eyvallah. Tamam abi. Evet arkadaşlar, Sülüklü Han'a doğru yol aldık. Büyük bir kapı, demir kapı diyor beyefendi. Evet, gördüm sanırım. İleride. Selamünaleyküm gençler. Hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? Ciğerci. Ya nereye gitsek bir Mehmet Usta var, markadır ha. Maşallah. Mehmet kardeşimizin iş yerine geldik. Burası onun iş yeri. Komple tabelayı görüyorsunuz. Tarihi benim yaşımdan daha eski abi ya. Vallahi. Seni az çekeyim abi. Ne yakışıklı arkadaşsın ya sen. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu arkadaşı bir çekelim. Bir şeyler mi söyleyeceksin abi? Abi sana sanatlarını yapıyor. Abi benim bu konuda... Abi girme. Röportaj yapıyor. Abi şu an bu konuda abi çeşitli ya söylentiler var abi. Evet. Abi benim bir kelatçı Mehmet Usta abi. Tamam. Abi tamam abi öyle bir 30 yıldır abi burada abi. 35-40 yıldır abi. Daha fazladır ya. Ana tabii. 46 yıl. Yani baktığımız zaman tabelasına 46 yıl. Evet abi 48 yıldır abi. O Ben zaman abi 10 sen- yaşından beri buradayım abi. Sen olduğundan beri burayı gördün yani. Evet abi ben olduğumdan beri buradayım abi. Maşallah. Eyvallah maşallah. benim abi. Hadi hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet, burası da ocakbaşısı. Mehmet Usta'nın. Şurası. Burası değil mi abi? burada. Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Hoş Kolay geldin. gelsin. Sağ Nasılsın olun. abim? İyi misin? Teşekkürler. Sen Mehmet de Usta iyisin siz misiniz? Evet ben. Maşallah. Allah hayırlı işler Allah versin. razı olsun. Kolay Teşekkür gelsin. ederim. Sağ olun. Mehmet abim de bu abi. Geldiğiniz zaman %10 iskonto yapacak size. Hadi hayırlı işler olsun. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Sülüklü Han orası değil mi abi? Sağ ol. Allah razı olsun. Sülüklü Han'a doğru gelirken arkadaşlar tabii esnaf gerçekten iyi. İyi, muhabbet iyi. Yani bir göz teması, bir gülümseme insanlarla burada diyaloğun kapısını çok rahat bir şekilde açabiliyor arkadaşlar. Yani bir tebessüm ettiğiniz zaman, güldüğünüz zaman insanlar bayağı muhabbet ediyorlar, gülümsüyorlar, konuşuyorlar, sizi içeri çekiyorlar. Muhakkak buyur edip bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar dostlar. Sülüklü Han neresi? Hangisi? Abi Sülüklü Han neresi? Ha bura. Sülüklü Han burası arkadaşlar. Oraya gitme. Nereye gideceğim abi Selamünaleyküm gençler, kolay gelsin. Tarihi Sülüklü Han bura mı Hacı abi? Evet abi burası. Burası kahvaltı mı veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Çay. Oo süper abi. Kurban olurum sana, sağ ol, Allah razı olsun. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Tarihi Sülüklü Han burası. Girelim. İçecek çeşitleri falan varmış içeride. Kahvaltı falan vermiyorlar. Sordum ben de kapıdaki beyefendiye. Yani insanlar burada çaylarını
çaylarını sürüklüyorlar. İnsanlar burada çaylarını yudumluyorlar diyeceğime burada çaylarını sürüklüyorlar diyorum. Evet arkadaşlar. Sülüklühan'dan çıktık. 4 ayaklı minareye doğru yürüyoruz. 4 ayaklı minare ne taraftaydı? Abi ilk sağ. Sağ. Allah razı olsun. Diyarbakır'ın ara sokaklarında yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. 4 ayaklı minareye doğru yürüyorum. Sokağa dönelim. Selamünaleyküm. 4 ayaklı minare ne tarafta? Burası mı abi? Sağ ol, Allah razı olsun. 4 ayaklı minareden Cuma selası okunuyor arkadaşlar. Burası arkadaşlar 4 ayaklı minare. Tarihi bir minare arkadaşlar. Arkadaşlar burası Şeyh Mutahhar Camii, Şeyh Mattar Camii diyorlar. 1500 yılında Akkoyunlu beylerinden Kasım Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camisi ise Akkoyunluların en önemli anıtsal eserlerindendir. Şeyh Mutahhar'ın kabrinin burada bulunduğu arsa üzerine inşa edilmiştir arkadaşlar. Şeyh Mutahhar Camisi burası arkadaşlar. 4 ayaklı minare de hemen yanımızda. Orayı da şöyle göstereyim. Evet. Buraya Şeyh Mutahhar Camii de deniliyor. Şeyh Mattar Camii diyen de var. Kasım Bey Camii diye de biliniyor. Kasım Padişah Camii diyen de var. 1500 yılında Akkoyunlu beylerinden Kasım Bey tarafından inşa edildiği söyleniyor. Akkoyunluların en önemli anıtsal eserlerinden birisi arkadaşlar. Arkadaşlar Şeyh Mutahhar Camii'den çıktım. PTT'nin önünde böyle bir kuyruk gördüm. Kuyruğuysa artık bu. Yardım mı, para mı? Bir şeyin kuyruğu var, maaş mı? Öyle bir şey. Şeyh Mutahhar Camisi'nden çıktım. Deliller Hanı'na doğru yol aldım arkadaşlar. Diyarbakır'ın tarihi turistik bölgelerini gezmeye devam ediyorum. Sizin için umarım iyi bir tecrübe olur. En azından Diyarbakır'a gelmiş olduğunuzda böyle buraları ziyaret edersiniz. Deliller Hanı ne taraftaydı? Sağ ol, teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Deliller Hanı ne tarafta? Dur abi şöyle göstereyim. Seni çekmiyordum çünkü kendimi çekiyordum. Amcayı da böyle göstereyim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Deliller Hanı ne taraftaydı? Aşağıda yolun sonunda. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet beyefendiler selamlaştılar. Ben de onları da çekeyim istedim. Böyle bay bay yapınca dedim abileri de göstereyim. Çünkü onlar benim onları çektiğimi sandığımdan dolayı el salladılar. Şimdi hep beraber Deliller Hanı'na doğru yol alıyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Burası da tarihi bir hamam arkadaşlar. Tarihi bir hamam. Kervansaray aşağıda mı? Kervansaray aşağıda abi. Sağ. Kamera çok büyük değil mi? He ya çok büyük abi. Kamera da? Valla kamera. Ah. Ah. Allah Allah. Budur he? Evet evet. Güzel mi? İlk defa görüyorum. Ya öyle işte. Hadi eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kasım'ı çağırdım ya. Abiler kamerayı görünce tabii kameran çok büyük değil mi diye de takılmadan edemiyorlar. Böyle arkadaşlar. Bakın burada da arkadaşlar 1743 tarihini gösteren arkadaşlar Salos Camisi burası. Deliller yani deliler değil de Deliller Hanı. Kervansaray arkadaşlar. Bir de içerisini size göstermeye çalışayım. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Otel Büyük Kervansaray burası. Aman bir adım attım az daha düşüyordum.
Arkadaşlar, Deliller Hanı Diyarbakır'ın 2. valisi Hüsrev Paşa tarafından Hicaz'a ve İpek yolu üzerindeki Suriye, İran ve Hindistan'a gidecek olan tüccarlar için yaptırılan Bezirgan Han'ın karşısına cami ve medrese ile birlikte bir külliye olarak 1521 yılında başlanmış ve 1527 yılında bitirilmiştir arkadaşlar. Diyarbakır'da önemli kervansaraylar arasında olan tarihi han 1527 yılında dönemin Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından arkasındaki cami ve medrese ile birlikte inşa edilmiştir arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği üzere oldukça fazla sayıda odası bulunan Deliller Hanı 20 Haziran 1603 tarihli bir vakfiyede Mardin Kapusu Menzil Han şeklinde geçmektedir arkadaşlar. Üst kattaki odalara erişmek için buraları kullanıyorlardı arkadaşlar. Han şu an otel ve kafe olarak kullanılmakta, restoran olarak aynı zamanda hizmet vermekte. Bir de şu kısma geçtiğimiz zaman arkadaşlar, evet arkadaşlar, hanın hemen arka tarafında bir de böyle bir havuz mevcut. Fakat şu an restorasyon çalışmaları yapılıyor, tadilat çalışmaları yapılıyor. Çalışma bittikten sonra otelin hizmetine sunulacak arkadaşlar.